Hiç boşluğa bağırıyormuş gibi hissettiğiniz, yaptığınız her şeye kalbinizi ve ruhunuzu döktüğünüz, ancak kimsenin fark etmediğini veya umursamadığını fark ettiğiniz oldu mu? Bu çoğumuzun çok iyi bildiği bir duygu, yoğun hayatlarımızın boş alanlarında yankılanan sessiz bir mücadele. Peki ya size bunun hikayenizin sonu olmadığını söylesem? Göz ardı edilmenin kaderiniz olmadığını? Bugün unutulmaz olma sanatının derinliklerine dalacağız. Kendimizi sadece arka plana karışan değil, en kalabalık odada bile öne çıkan birine dönüştüreceğiz. Gerçek, uygulanabilir adımlardan bahsediyoruz. Sadece iyi hissettiren tüylerden değil. İster özel hayatınızda fark edilmediğinizi hissediyor olun, ister iş yerinde değerinizin bilinmediğini ya da sadece ilişkilerinizi geliştirmenin yollarını arıyor olun, bu video tam size göre. Benimle kalın ve bu yolculuğa birlikte çıkalım. Sonunda söz veriyorum. Sadece görüldüğünüzü hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda bir daha asla gözden kaçırılmadığınızdan emin olmak için donanımlı olacaksınız. 1. Gizemli olun. Gizemli olmak, bilgi saklamak ya da ketum olmak demek değildir. Bu, derinliğinizi yavaş yavaş ortaya çıkarmak ve başkalarının kişiliğinizin ve yaşamınızın katmanlarını keşfetmesine izin vermekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, dünyanın ne olduğunu bilmeyen, nerede olduğunu da bilemez. Bu, bilinmeyenin cazibesini vurgular. Kendinizle ilgili her şeyi bir anda ortaya dökmediğinizde, başkalarının sizi keşfetmesi ve daha iyi anlaması için ilgi çekici bir alan yaratmış olursunuz. Seneca'ya göre gerçek mutluluk, geleceğe kaygıyla bağlı olmadan bugünün tadını çıkarmaktır. Bunu gizemli olmaya uygularsak, etkileşimlerde tüm geçmişinizi veya gelecek planlarınızı açıklamak yerine şimdiki ana odaklanmanızı önerir. Hikayelerinizi ve deneyimlerinizi ölçülü bir şekilde paylaşarak etkileşimlerinizin kalitesini artırın. Epiktetos'un konuştuğumuzdan 2 kat daha fazla dinleyebilmemiz için 2 kulağımız ve 1 ağzımız olduğu öğretisi özellikle önemlidir. Daha çok dinleyip daha az konuşarak bir muamma haline gelirsiniz ve hayatınızın bazı yönlerini seçerek paylaşırken başkalarını daha açık ve samimi olmaya teşvik edersiniz. Mevlana'nın "Sessizlik Tanrı'nın dilidir, geri kalan her şey kötü bir tercümedir" sözü sessizliğin gücünün şiirsel bir hatırlatıcısıdır. Konuşmalarınızda duraklamaların ve sessizliklerin anlamla doldurulmasına izin verin. Bu da sözlü kelimelerinizi daha da etkili hale getirir. Hafız der ki, yaşadığınıza memnun olmanızı sağlayan her şeye yakın durun. Gizemli olma bağlamında bu, sabırlı olmak ve birinin sizi benzersiz ve değerli kılan şeyleri yavaş yavaş keşfetme sürecinin tadını çıkarmak anlamına gelir. Bir motivasyon konuşmacısı olan Jim Rohn bir keresinde şöyle demişti: "Kolay bir kalabalığa katılmayın, büyüyemezsiniz. Beklentilerin ve performans taleplerinin yüksek olduğu yere gidin." Bu, kendinizi çok kolay ulaşılabilir veya anlaşılması kolay hale getirmemek olarak yorumlanabilir. Kendinizi, derinliğinizin ve karmaşıklığınızın takdir edildiği ve arandığı ortamlarda konumlandırın. Kişisel gelişim yazarlarından Brian Tracy, iletişim öğrenebileceğiniz bir beceridir. Tıpkı bisiklete binmek ya da daktilo yazmak gibi. Eğer üzerinde çalışmaya istekliyseniz, yaşamınızın her bölümünün kalitesini hızla artırabilirsiniz. Bu, hikayenizi ve deneyimlerinizi nasıl aktardığınız için de geçerlidir. Sadece ne paylaştığınız değil, nasıl ve ne zaman paylaştığınız da yarattığınız gizeme katkıda bulunur. Sonuç olarak gizemli olmak, kademeli olarak kendini açığa çıkarmanın, konuşmaktan çok dinlemenin, sessizliği kucaklamanın, sabırlı olmanın ve hikayelerinizi ve deneyimlerinizi stratejik olarak paylaşmanın bir karışımıdır. Bu, başkalarının ilgisini çekmenin güçlü bir yoludur ve onların sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmeye ve hayatınızın bir parçası olmaya daha fazla ilgi duymalarını sağlar. Bu yaklaşım sadece sizi daha ilgi çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda ilişkilerinizin kalitesini ve derinliğini de artırır. 2.
sizi kaybetme korkusu yaratın. Kendinizi kaybetme korkusu yaratmanın özü, kendi değerinizin farkına varmak ve bunu yansıtmakta yatar. Marcus Aurelius şöyle öğütlemiştir: dışarıdaki olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz vardır. Bunu fark ettiğinizde güç bulacaksınız. Bu, kendi değerinize dair içsel bir inancı teşvik eder. Siz değerinizi anladığınızda ve takdir ettiğinizde başkaları da anlayacaktır. Seneca'nın "hayalde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz" sözleri, yalnız kalma veya takdir edilmeme korkusunun çoğu zaman gerçek deneyimden daha ürkütücü olduğunu hatırlatır. Bağımsızlığı ve kendine güveni somutlaştırdığınızda, insanlar hayatlarındaki varlığınızın ihtiyaçtan değil, seçimden kaynaklandığını fark ettikçe daha çekici hale gelirsiniz. Epiktetos şöyle demiştir: önemli olan başınıza ne geldiği değil, sizin ona nasıl tepki verdiğinizdir. İlişkiler bağlamında bu, duygusal refahınızın yalnızca başkalarına bağlı olmadığını göstermek anlamına gelir. Bu tür bir duygusal güç çekicidir ve başkalarında ince ama güçlü bir kaybetme korkusu yaratabilir. Mevlana der ki, "Kanatlarla doğdun, neden hayatın içinde sürünmeyi tercih ediyorsun?" Bu, potansiyelinizi kucaklamanız ve kendi başına tatmin edici bir hayat yaşamanız için bir çağrıdır. İnsanlar sizi tutkularınız ve hayallerinizle yükseklerde uçarken gördüklerinde, böylesine canlı bir varlığı kaybetme korkusu daha belirgin hale gelir. Hafız, "varlığınız mutluluk verebilir" diyerek bir bakış açısı sunar. Umarım bunu biliyorsunuzdur. Eşsiz varlığınızın başkalarına neşe ve değer getirdiğinin farkına varın. Kendi kendinize yeterli ve mutlu olduğunuzda, başkalarının hayatlarında tutmak isteyecekleri bir kişi haline gelirsiniz. Jim Rohn'un "en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız" sözü, şirketinizde seçici olmanın önemini vurgulamaktadır. Sürekli olarak büyüdüğünüzü ve geliştiğinizi gösterirseniz, İnsanlar hayatlarında olumlu bir etki olarak sizi kaybetmekten korkacaklardır. Brian Tracy, kendinizi nasıl taşıdığınız, hayata bakışınız hakkında çok şey anlatır. Bunu ilişkilerinizde nasıl etkileşim kurduğunuza da uygulayın. Değerinizi sadece sözlerle değil, eylemleriniz ve seçimlerinizle de ifade edin. Bağımsızlığınız ve kendinize olan güveniniz, hayatınızı nasıl yaşadığınızla belli olsun. Özetle, kendinizi kaybetme korkusu yaratmak, kendinizi kabul etmek, duygusal bağımsızlık ve başkalarının ilham verici ve takdire şayan bulacağı bir hayat yaşamakla ilgilidir. Bu, yokluğu önemli bir etki bırakacak önemli bir kişi olmakla ilgilidir. Kendi yeterliliğiniz, duygusal gücünüz ve kendinizi sunma şekliniz sayesinde, başkalarının gözünde doğal olarak bir değer ve yeri doldurulamazlık duygusu geliştirirsiniz. 3. Kendi mutluluğunuzu yaratın. Marcus Aurelius, mutluluğun içsel doğasını vurgulamıştır. Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Bu, mutluluğun dış koşulların değil, içsel durumumuzun bir ürünü olduğunu göstermektedir. Olumlu, yapıcı düşünceler geliştirmek, kendi mutluluğunuzu yaratmada temeldir. Seneca'nın gerçek mutluluğun geleceğe kaygılı bir şekilde bağlı olmadan, şimdiki zamandan keyif almak olduğu yönündeki içgörüsü, bizi burada ve şimdi neşe bulmaya teşvik eder. Bu, içinde bulunduğumuz anı takdir etmek ve mutluluğu sürekli olarak gelecekteki başarılarda veya dışsal onaylarda aramamakla ilgilidir. Epiktetus'un öğrettiğine göre dış koşullarımızı seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Bu ilke mutluluk arayışında hayati önem taşır. Bu, dış olaylar tarafından pasif bir şekilde şekillendirilmek yerine, hayatın önünüze çıkardığı her şeye olumlu ve proaktif bir yanıt vermeyi seçmekle ilgilidir. Rumi şöyle der: "Dün akıllıydım, bu yüzden dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, bu yüzden kendimi değiştiriyorum." Sözü kendi kendine üretilen mutluluk kavramıyla örtüşmektedir. Gerçek bilgelik ve neşenin dış koşulları kontrol etmeye çalışmak yerine
kendini geliştirmekten ve iç gözlemden geldiğini ima eder. Hafız'ın sözleri, mutluluk adını duyduğundan beri seni bulmak için sokaklarda koşuyor. Mutluluğun kendi değerini ve kıymetini bilen ve buna değer veren kişilere çekici geldiği kavramını güzel bir şekilde açıklamaktadır. Jim Rohn'un ünlü sözü, "Mutluluk, gelecek için ertelediğiniz bir şey değildir. Şu an için tasarladığınız bir şeydir." Kendi mutluluğunuzu yaratmanın özünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Bu, şu anda size neşe getiren bir yaşamı aktif olarak tasarlamakla ilgilidir. Gelecekteki koşulların size mutluluk getirmesini beklemek değil. Brian Tracy, mutluluğun anahtarı size bir yön ve amaç duygusu veren net, tanımlanmış hedefler belirlemektir demiştir. Bu, mutluluğun geliştirilmesinde kişisel hedeflerin ve net bir amaç duygusunun rolünü vurgulamaktadır. Anlamlı hedefler belirlemek ve bunların peşinden gitmek, tatmin ve neşe duygusuna önemli ölçüde katkıda bulunur. Sonuç olarak kendi mutluluğunuzu yaratmak, olumlu düşünme, anı yaşama, hayata proaktif bir şekilde karşılık verme, kişisel gelişim, kendini takdir etme, hedef belirleme ve net bir amaç duygusuna sahip olmayı içeren çok yönlü bir yaklaşımdır. Bu, kendi mutluluğunuzun mimarı olduğunuz, hayatınızı niyet ve bilgelikle şekillendirdiğiniz proaktif bir yolculuktur. Bu ilkeleri benimseyerek, dışa doğru yayılan ve hayatınızın tüm yönlerini olumlu yönde etkileyen sağlam bir iç mutluluk kaynağı geliştirirsiniz. 4. Değerli olun. Size yatırım yapmalarına izin verin. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: "Bir insanın korkması gereken şey ölüm değildir. Ancak yaşamaya hiç başlamamaktan korkmalıdır." Bu, kendinize ve hayatınıza değer vermenin önemine işaret eder. Kendinize özgü bir değeriniz olduğunu ve birinin hayatındaki varlığınızın değerli olduğunu kabul edin. Bu öz farkındalık, başkalarını size değer vermeye ve yatırım yapmaya teşvik etmek için çok önemlidir. Seneca, bir insan hangi limana doğru yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar elverişli değildir diye öğütlemiştir. Bunu ilkemize uygularsak, değeriniz ve yönünüz hakkında net bir anlayışa sahip olmak anlamına gelir. Değerinizi bildiğinizde, başkalarının sizi nasıl takdir etmesi ve size nasıl yatırım yapması gerektiğine dair bir standart belirlemiş olursunuz. Epiktetus şöyle demiştir: "Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir." Maliyetli olma bağlamında bu, benlik algınızı ve başkalarının size nasıl davranmasına izin verdiğinizi kontrol altına almayı vurgular. Değerinizi ve bağımsızlığınızı ortaya koyarak hafife alınmayacağınızı açıkça belirtin. Rumi'nin sözleri, "Sen potansiyel ile doğdun, iyilik ve güvenle doğdun, idealler ve hayallerle doğdun. Sen büyüklükle doğdun." Bize herkesin doğuştan gelen bir değeri ve potansiyeli olduğunu hatırlatır. Benzersiz niteliklerinizi tanımak ve benimsemek, sizi başkalarının doğal olarak değer vermek ve yatırım yapmak isteyeceği bir kişi haline getirir. Hafız der ki, "Yaşadığınıza memnun olmanızı sağlayan her şeye yakın durun. Bu, bireyselliğinizi ve sizi benzersiz kılan şeyleri kucaklamak olarak yorumlanabilir. Benzersiz özellikleriniz sizi pahalı ve yatırım yapmaya değer kılan şeylerdir." Jim Rohn'un "Hayatınız tesadüfen iyileşmez, değişimle iyileşir" sözü burada da geçerlidir. Maliyetli ve yatırım yapmaya değer bir kişi olmak, kişisel gelişim ve kendini geliştirmeyi gerektirir. Bu, kendinizin en iyi versiyonu olmak için aktif olarak kendiniz üzerinde çalışmakla ilgilidir. Brian Tracy'nin de belirttiği gibi, başarılı insanlar her zaman başkalarına yardım etmek için fırsatlar ararlar. Başarısız insanlar ise her zaman "Bundan benim çıkarım ne?" diye sorarlar. Bu, yalnızca ben merkezli olmayan, aynı zamanda başkalarına kattığınız değeri de göz önünde bulunduran hedeflere ve hırslara sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Değerli bir kişi olmaya odaklandığınızda, başkalarının size yatırım yapma olasılığı daha yüksektir. Özetle, maliyetli olmak ve başkalarının size yatırım yapmasına izin vermek, değerinizi anlamak ve ortaya koymak,
Net kişisel hedeflere ve yöne sahip olmak, bireyselliğinizi kucaklamak ve sürekli olarak kişisel gelişim için çabalamakla ilgilidir. Bu, özü olan bir kişi olmakla ilgilidir. Değer katan ve böylece doğal olarak başkalarından duygusal, entelektüel veya ilişkisel yatırım çeken biri. Bu yaklaşım sadece daha tatmin edici bir benlik duygusuna yol açmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin, daha anlamlı ilişkiler geliştirir. 5. Bağımsızlığınızı koruyun. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: kendisiyle uyum içinde yaşayan kişi, evrenle de uyum içinde yaşar. Bu, ilişkiler bağlamında bile bireyselliğinizi ve kişisel yolculuğunuzu sürdürmenin önemini vurgular. Bu, dengeyi bulmak ve hayatınızın tamamen bir başkası tarafından tanımlanmamasını sağlamakla ilgilidir. Seneca'nın sözleri: eğer sevilmek istiyorsanız, sevin, kendinizi sevin ve kendinize özen gösterin. Kendinizi severek ve değer vererek, başkaları tarafından size nasıl davranılması gerektiğine dair bir standart belirlemiş olursunuz. Bu, bir başkasını memnun etmek uğruna kimliğinizi kaybetmemekle ilgilidir. Epiktetus, özgürlüğün dilediğimiz gibi yaşama hakkı olduğunu öğretmiştir. Bu ilke ilişkilerde hayati önem taşır. Bağımsızlığınızı ve kişisel özgürlüğünüzü koruyarak, aşırı bağımlı hale gelmemenizi veya başkasının dünyasına kapılmamanızı sağlarsınız. Mevlana şöyle demiştir: başkalarının anlattığı hikayelerle, işlerin nasıl gittiğiyle yetinme, kendi mitinizi ortaya çıkarın. Bu sizi kendi yolunuza ve yolculuğunuza odaklanmaya teşvik eder. Sadece başkasının hikayesindeki rolünüze değil, bu kendi anlatınızı yaratmak ve yaşamakla ilgilidir. Hafız'ın şiirsel içgörüsü, keşke yalnızken ya da karanlıktayken sana kendi varlığının şaşırtıcı ışığını gösterebilseydim. Başkalarından bağımsız olarak kendi yaşamınızı ve yolculuğunuzu kucaklamakta bulunabilecek neşe ve tatminin bir hatırlatıcısıdır. Sadece başkasının hikayesindeki rolünüze değil, bu kendi anlatınızı yaratmak ve yaşamakla ilgilidir. Hafız'ın şiirsel içgörüsü, keşke yalnızken ya da karanlıktayken sana kendi varlığının şaşırtıcı ışığını gösterebilseydim. Başkalarından bağımsız olarak kendi yaşamınızı ve yolculuğunuzu kucaklamakta bulunabilecek neşe ve tatminin bir hatırlatıcısıdır. Jim Rohn'un ünlü bir sözü vardır: birine verebileceğiniz en büyük hediye kendi kişisel gelişiminizdir. Eskiden şöyle derdim: eğer sen benimle ilgilenirsen, ben de seninle ilgilenirim. Şimdi ise şöyle diyorum: sen benim için kendinle ilgilenirsen, ben de senin için kendimle ilgilenirim. Bu, birini hayatınızın merkezi haline getirmemenin özünü özetliyor. Bu, hem kendiniz hem de hayatınızdakiler için kendinizin en iyi versiyonu olmakla ilgilidir. Brian Tracy, başarılı insanlar her zaman başkalarına yardım etmek için fırsatlar ararlar. Başarısız insanlar ise her zaman bundan benim çıkarım ne diye sorarlar. Bu, ilişkilerinizin ötesine geçen kişisel hedeflere ve hırslara sahip olmanın önemini vurgular. Bu, kendi gelişiminiz ve başarınız yoluyla başkalarına katkıda bulunmakla ilgilidir. Özetle, birini hayatınızın merkezi haline getirmemek, kendi kimliğinizi geliştirmek, kişisel gelişiminizi sürdürmek ve özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı korumakla ilgilidir. Bu, kendinizi sevmek ve kendinize yatırım yapmakla ilgilidir. Kendi hedeflerinizi belirlemek ve yaşamda kendi yolunuzu yaratmak. Bu yaklaşım sadece daha tatmin edici ve özerk bir varoluşa yol açmakla kalmaz, aynı zamanda etkileşime daha güçlü, daha gelişmiş bir benlik getirdiğiniz için başkalarıyla ilişkilerinizi de zenginleştirir. 6. Önce ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: eğer dışarıdan gelen herhangi bir şey sizi üzüyorsa, bu acı o şeyin kendisinden değil, sizin onu değerlendirmenizden kaynaklanmaktadır. Ve bunu her an iptal etme gücüne sahipsiniz. Bu, kendi huzur ve esenliğinize değer vermenin önemini vurgulamaktadır. Dış olaylara verdiğiniz tepkinin sizin kontrolünüzde olduğunu anlamak. Seneca'nın anlayışı. Hayat,
eğer iyi yaşanırsa yeterince uzundur ve ihtiyaçlarınıza öncelik verme fikriyle örtüşür. İyi yaşanmış bir hayat, kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmeyi ve sadece başkalarını memnun etmek için değil, kendiniz için doğru olan bir hayat yaşadığınızdan emin olmayı içerir. Epiktetos'un öğrettiğine göre konuştuğumuzdan 2 kat daha fazla dinleyebilmek için 2 kulağımız ve bir ağzımız vardır. Bu, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verme bağlamında dış görüşlerden etkilenmek yerine iç sesinizi dinlemenin ve kendi ihtiyaçlarınızı anlamanın önemine işaret eder. Rumi'nin "sevdiğin şeyin güzelliği yaptığın şey olsun" sözü bizi kendi tutkularımızın ve ilgi alanlarımızın peşinden gitmeye teşvik eder. Bu, kişisel olarak sevdiğiniz şeyde mutluluğu bulmakla ilgilidir. Sadece başkaları tarafından sevilmek veya onaylanmak değil. Hafız'ın sözleri, "Keşke yalnızken ya da karanlıktayken sana kendi varlığının şaşırtıcı ışığını gösterebilseydim." Kendinizi keşfetme ve kendi varlığınızdan ve değerinizden keyif alma yolculuğunuzdan bahsedin. Jim Rohn'un "bedeninize iyi bakın, yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır" felsefesi, kişisel bakımın tüm yönlerine genişletilebilir. İhtiyaçlarınıza öncelik vermek sadece duygusal refahla ilgili değildir. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıkla da ilgilidir. Brian Tracy'nin tavsiyesi, bugün hayatınız için değeri olmayan şeylere hayır demeye karar verin. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verme ilkesiyle mükemmel bir uyum içindedir. Bu, sınırlar koymak ve kendi gelişiminiz ve refahınız için faydalı seçimler yapmakla ilgilidir. Özetle, önce kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, kendi değerinizi anlamak ve ona değer vermekle ilgilidir. İç sesinizi dinlemek, kendinizi keşfetmekten keyif almak, kendinize bütünsel olarak bakmak ve kişisel değerleriniz ve hedeflerinizle uyumlu sınırlar belirlemek. Bu, kararlarınızın ve eylemlerinizin kendi iyiliğinize ve büyümenize olan bağlılığınızı yansıttığı tatmin edici bir yaşam sürmenin temel bir yönüdür. Bu yaklaşım daha dengeli ve özgün bir varoluşa yol açarak başkalarıyla güçlü ve kendine saygılı bir yerden ilişki kurmanızı sağlar. 7. Her zaman ulaşılabilir olmayın. Marcus Aurelius bilgece şöyle demiştir: "Her an kendinize sorun, bu gerekli mi?" Bunu ulaşılabilirliğimize uygulayarak, belirli bir anda varlığımızın veya tepkimizin gerekli olup olmadığını sürekli olarak değerlendirmek önemlidir. Bu, kendinizi nasıl ve ne zaman ulaşılabilir kılacağınız konusunda dikkatli karar vermeyi teşvik eder. Seneca'nın şu sözleri, "Yaşamak için kısa bir zamanımız olduğundan değil, zamanımızın çoğunu boşa harcadığımızdan." Zamanınıza değer verme kavramı ile derinden yankılanır. Her zaman müsait olmamakla, zamanınızı boşa harcamamak ve onu sizin için anlamlı ve değerli bir şekilde kullanmak için bilinçli bir seçim yapmış olursunuz. Epiktetus, önce kendinize ne olmak istediğinizi söyleyin, sonra da yapmanız gerekeni yapın demiştir. Bu, kişisel hedeflerinize ve değerlerinize dayalı öncelikler belirlemenin önemini vurgular. Uygunluk durumunuz konusunda seçici olmak, eylemlerinizi bu önceliklerle uyumlu hale getirmenin bir yoludur. Mevlana'nın "yaptığın şey bir fark yaratıyormuş gibi davran." Fark yaratır, sözü zamanınızı ve müsait olma durumunuzu nasıl yönettiğiniz de dahil olmak üzere eylemlerinizin önemine dair güçlü bir hatırlatmadır. Zamanınızın yalnızca sizin için değil, başkaları için de değerli olduğunu kabul etmek, kendinize saygı duymanıza yardımcı olabilir. Hafız, "Keşke yalnızken ya da karanlıktayken sana kendi varlığının şaşırtıcı ışığını gösterebilseydim" diyerek bir bakış açısı sunar. Bu, varlığınızın birinin hayatında bir ışık olduğunu söylemenin metaforik bir yoludur. Her zaman ulaşılabilir olmamakla mevcut olduğunuz anları daha özel ve değerli kılarsınız. Jim Rohn'un ünlü sözü, "Zaman paradan daha değerlidir. Daha fazla para kazanabilirsiniz ama daha fazla zaman kazanamazsınız."
Sözü doğrudan zamanınıza değer vermenin ve onu yönetmenin önemine işaret eder. Uygunluk durumunuz konusunda seçici olmak bunun kilit bir yönüdür. Brian Tracy, başarının anahtarının bilinçli zihnimizi korktuğumuz şeylere değil, arzu ettiğimiz şeylere odaklamak olduğunu belirtmiştir. Uygunluk durumunuz konusunda seçici olmak bunun kilit bir yönüdür. Brian Tracy, başarının anahtarının bilinçli zihnimizi korktuğumuz şeylere değil, arzu ettiğimiz şeylere odaklamak olduğunu belirtmiştir. Zamanınızı etkili bir şekilde yöneterek ve her zaman ulaşılabilir olmayarak, bir şeyleri kaçırma ya da başkalarını memnun etmeme korkusuyla kendinizi çok fazla dağıtmak yerine arzularınıza ve hedeflerinize odaklanırsınız. Özetle, her zaman ulaşılabilir olmamak, zamanınıza değer vermek, önceliklerinizi belirlemek, değerinize saygı duymak, bilinçli mevcudiyet uygulamak ve kişisel gelişim ve etkili zaman yönetimine odaklanmakla ilgilidir. Bu yaklaşım, zamanınızın kontrolünü elinizde tuttuğunuz ve gerçekten önemli olan anlarda kendinizi en iyi şekilde ortaya koyabildiğiniz daha dengeli bir yaşam sağlar. Bu ulaşılamaz olmakla ilgili değil, hem kendi hayatınızı hem de çevrenizdekilerin hayatlarını zenginleştirecek şekilde seçici olarak mevcut olmakla ilgilidir. 8. Konuşmaları dengeleyin. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle öğütlemişti: "Duyduğumuz her şey bir fikirdir, gerçek değil. Gördüğümüz her şey bir bakış açısıdır, gerçek değil." Bu iletişim için de geçerlidir. Çünkü her zaman başlatıcı olmamak, bir ilişkide bakış açılarının dengelenmesini teşvik eder. Her iki tarafın da eşit katkıda bulunduğu daha adil bir alışverişe olanak tanır. Seneca'nın bilgeliği, incinmekten çok korkarız ve gerçeklikten çok hayal gücümüzden acı çekeriz, burada geçerlidir. Ulaşılamama korkusu gerçek deneyimden daha üzücü olabilir. Geri adım atarak diğer kişiye ilgisini göstermesi için bir şans vermiş olursunuz. Bu da etkileşiminizin güven verici ve değerli bir parçası olabilir. Epiktetos'un öğrettiğine göre felsefenizi açıklamayın, onu somutlaştırın. Bu, her zaman açıklama yapmak veya ulaşmak için inisiyatif almak yerine karşılıklı katılım ve sabır felsefesini somutlaştırarak iletişime uygulanabilir. Mevlana'nın "Sessizlik Tanrı'nın dilidir" sözü, diğer her şey kötü bir tercümedir, sözü iletişimde sessizliğin ve boşluğun güçlü olabileceğini göstermektedir. Her iki tarafında eşit derecede katkıda bulunabileceği daha derin, daha anlamlı bir bağın gelişmesine olanak tanır. Hafız'ın "Kalbin yolu bilir, o yöne koş" perspektifi, bazen kalbini takip etmenin geri adım atmak anlamına geldiğini ima eder ve başkalarının öne çıkmasına izin vererek daha dengeli ve karşılıklı bir ilişkiyi kolaylaştırır. Jim Rohn'un etkili iletişimin %20'si ne bildiğiniz, %80'li ise bildikleriniz hakkında nasıl hissettiğinizdir sözü burada çok önemlidir. Bu sadece ne söylediğiniz ya da ne zaman söylediğinizle ilgili değildir. Aynı zamanda iletişiminizin dinamiğini ve buna dahil olan duyguları nasıl yönettiğinizle de ilgilidir. Brian Tracy'nin "Hiçbir unvanınız ya da pozisyonunuz olmasa bile insanların gönüllü olarak takip edeceği türden bir lider olun" tavsiyesi kişisel ilişkilere uygulanabilir. Her zaman konuşmaları başlatmayarak karşınızdaki kişiyi öne çıkmaya ve sizinle proaktif bir şekilde etkileşime girmeye teşvik edersiniz. Daha dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı bir dinamik yaratırsınız. Özetle, her zaman konuşmayı başlatmamak, ilişkilerinizde dengeli ve sağlıklı bir iletişim dinamiğini teşvik etmekle ilgilidir. Sabır, anlayış ve karşılıklı çaba ve katılıma odaklanmayı içerir. Bu yaklaşım sadece daha adil bir ilişki sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda iletişim becerilerinde kişisel büyüme ve gelişime de katkıda bulunur. Bu, her iki bireyin de eşit derecede değerli hissettiği ve ilişkiye katkıda bulunmak için motive olduğu bir alan yaratmakla ilgilidir. 9. Duygusal dengeyi koruyun. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır:
hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Bu durum duygusal bağlılık için de geçerlidir. Dengeli ve sağlıklı bir zihniyet geliştirerek, duygusal bağlarınızı daha etkili bir şekilde yönetebilir ve bunların muhakeme gücünüzü veya refahınızı bastırmamasını sağlayabilirsiniz. Seneca'nın gerekenden önce acı çeken, gerekenden fazla acı çeker sözü, duygusal bağlılığa aşırı yatırım yapmanın tehlikesine işaret eder. Sorunları öngörmek veya bir ilişki hakkında aşırı endişelenmek. Mantıklı bir bakış açısına sahip olmak, sağlıklı bir duygusal dengenin korunmasına yardımcı olur. Epiktetus, duygusal bağlılık alanında kendi kendisinin efendisi olmayan, hiç kimsenin özgür olmadığını öğretmiştir. Bu, duygularınız üzerinde kontrol sahibi olmak ve onların kararlarınıza ya da yaşamınıza hükmetmesine izin vermemek anlamına gelir. Bu, durumlara tepki vermekle ilgilidir, dürtüsel olarak tepki vermekle değil. Mevlana'nın, göreviniz aşkı aramak değil, sadece kendi içinizde ona karşı inşa ettiğiniz tüm engelleri arayıp bulmaktır. Sözü duygusal bağlılık konusunu ele alırken geçerlidir. Bu, duygusal engellerinizi anlamak ve dış onaylara dayanmayan sağlıklı bir öz sevgi için çalışmaktır. Hafız'ın şiirsel bilgeliği, korku evdeki en ucuz odadır. Seni daha iyi koşullarda yaşarken görmek isterim, sözü bizi korkularımızın ve güvensizliklerimizin üzerine çıkmaya teşvik eder ve bu da genellikle duygusal olarak aşırı bağlanmaya yol açar. Bu, kişinin kendi içinde güç ve memnuniyet bulmasıyla ilgilidir ve dış onaylara dayanmayan sağlıklı bir öz sevgi için çalışmaktır. Hafız'ın şiirsel bilgeliği, korku evdeki en ucuz odadır. Seni daha iyi koşullarda yaşarken görmek isterim, sözü bizi korkularımızın ve güvensizliklerimizin üzerine çıkmaya teşvik eder ve bu da genellikle duygusal olarak aşırı bağlanmaya yol açar. Bu, kişinin kendi içinde güç ve memnuniyet bulmasıyla ilgilidir. Jim Rohn'un daha kolay olmasını dileme, daha iyi olmasını dile felsefesi burada da geçerlidir. Daha az zorlayıcı duygusal durumlar dilemek yerine, bunlarla daha iyi başa çıkabilmek için kendinizi geliştirmeye odaklanın. Bu, duygusal zeka ve esneklik geliştirmeyi içerir. Brian Tracy, başkalarına verebileceğiniz en büyük hediyenin koşulsuz sevgi ve kabul hediyesi olduğunu belirtmiştir. Bunu başkalarına sunarken önce kendinize karşı uygulamanız önemlidir. Kendinizi koşulsuz kabul ederek ve severek, ilişkilerinizde sağlıksız duygusal bağımlılık riskini azaltırsınız. Sonuç olarak, duygusal olarak fazla bağlı olmamak, duygusal dengeyi korumayı ve duygulara rasyonel bir bakış açısı getirmeyi içerir. Kendini kontrol etmekte ustalaşmak, kendini sevme yolculuğunu benimsemek ve kişisel duygusal gelişime odaklanmak. Bu, onlara aşırı bağımlı olmadan sağlıklı duygusal bağlantılar yaşayabileceğiniz bir denge bulmakla ilgilidir. Bu yaklaşım daha güçlü, daha olgun ve tatmin edici ilişkilere yol açar. 10. Çekip gitmeye hazır olun. Marcus Aurelius şöyle öğütlemiştir: kendinize değer verin. İçinizdeki iyilik kendinizden gelir. Bu özellikle uzaklaşmaya karar vermeyi düşünürken geçerlidir. Kendi değerinizin farkına varmak, değerinize saygı göstermeyen bir durumdan ayrılmak gibi zor bir kararı vermek için çok önemlidir. Seneca'nın bazen yaşamak bile bir cesaret işidir şeklindeki bilgeliği çekip gitme eylemiyle derinden örtüşmektedir. Tanıdık bir durumu veya ilişkiyi terk etmek büyük cesaret ister. Özellikle de güçlü duygusal bağlar varsa. Epiktetos'un öğrettiğine göre önemli olan başınıza ne geldiği değil, buna nasıl tepki verdiğinizdir. Uzaklaşmak bağlamında bu, size değer vermeyen bir duruma kendinize saygı ve haysiyetle karşılık vermek anlamına gelir. Tepkiniz deneyiminizi ve ileriye dönük yolunuzu belirler. Mevlana'nın yaranın, ışığın size girdiği yer olduğunu söylemesi, uzaklaşmanın zor eyleminin dönüştürücü olabileceğini göstermektedir.
Bu, büyüme ve kendini keşfetme için bir fırsat olabilir ve kişinin kendisini daha derinlemesine anlamasına ve sevmesine yol açabilir. Hafızın bakış açısına göre kalbiniz yolu bilir. Bu yönde koş, bazen kalbinizin artık faydalı olmayan durumlardan uzaklaşmanız için size rehberlik ettiğini hatırlatır. Bu, içsel bilgeliğinize güvenmek ve o adımı atacak kadar kendinize değer vermekle ilgilidir. Jim Rohn'un anlayışı, en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız. Etrafınızı size değer veren ve sizi yücelten insanlarla çevrelemenin önemini vurgular. Olumsuz etkilerden uzaklaşmaya istekli olmak, kişisel gelişim ve standartlarınızı korumak için gereklidir. Brian Tracy şöyle demiştir: uzun vadede daha büyük ödüllerin tadını çıkarmak için kısa vadede hazzı erteleme konusunda kendinizi disipline etme becerisi, başarının vazgeçilmez ön koşuludur. Stoacılardan şairlere, filozoflardan günümüz düşünürlerine kadar bizden önce yürüyenlerin bilgeliğiyle aydınlatılan yolunuz benzersiz bir şekilde size aittir. Gitmeden önce sizi bu bilgelik kuyusunun derinliklerine dalmaya davet ediyorum. Ekranınızda 2 çalma listesi var: Stoasi yaşam dersleri ve Stoasi alışkanlıklar. Her biri hayatın karmaşıklıklarını zarafet ve dayanıklılıkla aşmanıza yardımcı olacak bir içgörü ve pratik tavsiye hazinesidir. İster rehberlik, ister ilham, ister bir anlık düşünme arayışında olun, bu çalma listeleri yolculuktaki yol arkadaşlarınızdır. Keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edin. Ve unutmayın, Marcus Aurelius'un sözleriyle, en iyi intikam, adaletsizliği yapandan farklı olmaktır. Her biri, hayatın karmaşıklıklarını zarafet ve dayanıklılıkla aşmanıza yardımcı olacak bir içgörü ve pratik tavsiye hazinesidir. İster rehberlik, ister ilham, ister bir anlık düşünme arayışında olun, bu çalma listeleri yolculuktaki yol arkadaşlarınızdır. Keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edin. Ve unutmayın, Marcus Aurelius'un sözleriyle, en iyi intikam, adaletsizliği yapandan farklı olmaktır. İnadına değil, sizi bekleyen olağanüstü hayatı hak ettiğiniz için en iyi haliniz olun. Bugün bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim ve yolunuzun nereye çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Güçlü kalın, bilge kalın ve keşfetmeye devam edin. Amaç ve tatmin dolu bir hayat yaşamaya dair daha fazla bilgi için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.